And to help us, please welcome Offset and Cardi B. Good to see you. How you doing? How are you? Well, please, thank you for being here. So, this is going to be great. So, Offset, you wrote the song. This is a song you wrote, so you know what everything means. You start the lyrics, and I will translate line by line, and we'll do it together, all right? Here we go. All right. Straight out the street to a penthouse, Miami Beach. Yeah, yo. I came from humble beginnings, but now I own a condominium in Florida. Yeah, yo. Yakın bir süre önce tedavüle sokulan WAP şarkısı sıkıcı tartışmaların tekrar ortaya çıkmasına yol açtı. Bir tarafta şarkıcıları idol alacak gençliğe üzülen muhafazakar kesim, diğer tarafta ise şarkıdaki cüretkarlığı kadınların öz gücüne bağlayan liberal feministler bulunuyor. Cardi B and Megan Thee Stallion have given us a sex-positive song of the summer, celebrating women owning their sexuality. Something men have been doing since Adam ate that apple in the Garden of Eden and got his first bone. Şimdilik muhafazakarların ahlakı dayanan bildik fikirlerini bir kenara bırakıp şarkıyı kadınların erkek egemenliğe karşı cesur duruşu olarak yorumlayan liberal feministlere göz atalım. Liberal feministler onlarca yıldır kadın mücadelesini saptıran görüşleriyle tanına geldi. Bir kadının reklam yüzü olması, bir firmanın CEO'su olarak atanmasını ya da yozlaşmış şarkı kliplerinde transparan görüntüler ile görünmesini kadın mücadelesine eklenen artılar olarak görmeyi tercih etti. Ve bunu asırlardır engellenen kadınların özgürlüğe doğru sıçrayışı olarak bilmek istedi. Bu yanılgının izlerini daha önceki yıllarda da görmek mümkündür. İçi boşaltılan devrimci dalga 60 ile 70 arasında cinsel devrim talebine dönüşünce sınıf mücadelesinden kopan kitleler cinselliğe dayalı pasif bir akımın etkisine kapıldı. Böylece tehdit olmaktan çıkan öğrenci hareketleri sisteme entegre olduklarının farkında bile değildi. O günlerde sınıf mücadelesini boşa çıkarmakla uğraşan CIA, kitleleri muğlak tartışmalarının içine çekmek için kasıtlı olarak bazı ressam, araştırmacı ve yazarı öne çıkardı. Öne çıkarılan yazarlardan Erika Jong, 73 yılında kaleme aldığı Uçuş Korkusu adlı eseriyle cinsel devrime kapılan kitlelerin teorik boşluğunu ziyadesiyle dolduruyordu. Fermuarsız seks tamamen saftır. Gizli motivasyonlardan arınmış ve hiçbir güç oyunu yoktur. Adam almıyor veya kadın vermiyordur. Kimse bir kocayı kandırmaya ya da karısını aşağılamaya çalışmıyordur. Hiç kimse bir şey kanıtlamaya veya kimseden bir şey anlamaya çalışmıyordur. Fermuarsız seks, var olan en saf şeydir ve tek boynuzlu attan bile daha nadir görünür. Bu roman, cinsel hayatı yolunda gitmeyen evli kadınlar ve ergin yaştaki gençlerin yarasına resmen tuz bastı. O güne kadar evlilik halinden müsterip olan kadınlar tamamen özgür olacakları yaşamın yalnızca cinsel devrimle geleceğine ikna oldu. Bu sebeple de sonraki yıllarda faal olan kadın kurtuluş hareketleri mücadelenin merkezine cinselliği ve cins eşitliğini almayı daha uygun gördü. And the reason for this is there's still a double standard about men are free to do these things, but women may be criticized if they're sexually free. Liberal feministlere göre erkekler ve kadınlar cinsel açıdan büyük oranda aynıydı. Ama geride erkek egemenliğine dayalı patriarşiyi alaşağı etmek kalmıştı hala. The women's liberation movement is basically a very negative attitude toward life. Çünkü tarih boyunca erkekler kadınları ezmiş, evlenmeye zorlayarak onları evlere kapatmış ve özgürlüğünü elinden almıştı.
Bu hakikatleri ısrarla öne süren liberal feministlerin alternatif olarak dikte ettiği modelin içinde en çok öne çıkan fikir özgür seks talebiydi. Yani Erika Yonk'un fermuarsız seks olarak kavramsallaştırdığı biçim. Free love and free sex is the motto of 68. Instead of standing in front of the stove, more and more young women enter the universities. The pill becomes a symbol for a new, determined generation of women. It's a revolution. Fakat kadınların isteğinin gerçekten de liberal feministlerin arkasında durduğu özgür seks olduğu doğru mu? Fermuarsız seks hususunda kadın ve erkek arasındaki çıkar uyumsuzluğunu evrime dayanarak araştıran biyolog Robert Trivers, farklı kültürleri analiz ederek vardığı sonuçta erkeklerin kadınlara kıyasla şartsız seksi daha hevesli olduğunu tespit etti. Trivers'ın ebeveynlik yatırımı teorisi der ki, evrimsel olarak kadınlar cinsel birleşme konusunda erkeklere nazaran daha seçicidir. Ve sanılanın aksine bu, ataerkil sistemin gerici bir dayatması değil, aksine çocuk yetiştirmekten sorumlu olan anne adayı ömrünü buna adayacağı için doğal olarak daha titiz davranır. Kaldı ki bu yalnızca insan türüne özgü bir davranış da değil. Başka türlerde de gebe kalacak olan canlı, eş seçme konusunda çok daha dikkatli davranmaktadır. Ayrıca yapılan araştırmalara göre duygusal ilişki, yakınlık ve bağ kurmak cinsel birleşmenin tatmin edici olmasında başat rol oynadığı için kadınlarda bu türden bir cinsel birleşmeye eğilim olduğu gözlenmiştir. Her ne kadar modern dünyada korunma, doğum kontrolü gibi yenilikler kadınlara kontrol gücü verse de insan tercihlerine şekil veren şey 1000 yıllara varan evrimsel süreçtir. Bu hakikati göz ardı eden liberal feministler, evrimsel gerçeği patriarşinin hizmetindeki yanlı bir disiplin olduğu gerekçesiyle önemsemiyor. Çünkü onlara göre özgür sekse mani olan tüm engeller patriarş tarafından sonradan uydurulmuş bir takım hurafelerdir. Böylece doğallık ya da doğal olan otomatikmen düşman cephesine mühimmat taşıyan bir araca, biyolojizm ise erkek siyasetine katkıda bulunan gerici bir silaha dönüşür. Oysa ki modernizmin bize sağladıkları daha gelişigüzel davranmamıza imkan verse de oluşması binlerce yıl alan güdülerimizi bir gecede çöpe atamayız. Öte yandan tarihte kadın sorununu öteleyen ya da onun ezberci yollarla çözülebileceğini savunan sol bir siyaset olmuştur. Fakat kadın mücadelesine yardımı dokunmayan bu eylemler solun, feminizmle olan ilişkisinin özeti sayılamaz. Liberal feministler, patriarşinin kapitalizmden çok daha eski bir baskı biçimi olduğunu savunmakla haklılar. Ancak nihai çözüm, soyut bir eşitlik tasavvuru ile kimlik siyasetini yücelterek, kadınların dekoratif sahne eşyası olarak kullanıldığı reklam ya da video klipleri koşulsuzca savunmak değil, kadın sömürüsünü sistematize eden sınıflı toplumu alaşağı etmektir. Örneğin kadınları evlenmeden seks yapmama konusunda uyaran eski bir halk türküsü olan Soğuk Darbe ve Yağmurlu Gece türküsü, soğuktan şapkası donan bir askerin genç bir kadına onu evine alması için yalvarmasını anlatır. Genç kadın başlangıçta askeri içeri almaya reddeder. Ancak uzunca dil döken asker sonunda onu ikna edip içeri girer. Asker ve genç kadın birlikte olduktan sonra kadını sorar. "Benim irademe sahip oldun. Şimdi asker, benimle evlenecek misin?" Asker pişkinlikle cevap verir. "Hayır." Hikayenin devamında annesi durumdan haberdar olur ve genç kadın geceye lanet eder. Çünkü bekaretini yitirmiştir artık. Ahlaki olarak tarif edilen evlenmeden seks yapma nasihatı her ne kadar muhafazakar cemiyete mal edilse de tarih boyunca kadınları gebe kaldığı çocuğa tek başına bakma zorluğundan kurtarmıştır. Buna rağmen liberal feministlere göre bu öğretiler kadının arzusunu kontrol etmeye saplanmış erkek egemen öğretiden başka bir şey değildir. Başka bir halk türküsü olan Ormanlık Alan ise yasa dışı şekilde sevgilisiyle birlikte olan bir kadının hamile başına terk edilmesini anlatan yürek burkan bir hikayedir. Gerçeği toplumdan gizleme kararı alan kadın ormanlık alanda ikizleri doğurup öldürür.
Ama trajik şekilde öldürdüğü ikiz bebeklerin hayaleti kadına musallat olur. Hikayenin devamı ise bebekler ve kadın arasındaki acıklı diyalog ile devam eder. Çağdaş feministlerin bu hikayeye verdiği yanıt, kadınları içinden çıkardığı şey yüzünden utandıran ahlakın ne kadar da adaletsiz olduğu ile alakalıdır. I think it is right that I should be able to make decisions about my own body. Halbuki modern feministler için her şeyi ahlaka bağlamak kolaydır. Ama halk türküsü, hap ve prezervatifin olmadığı bir çağda korkunç tercihler yapmak zorunda kalan bu adı unutulmuş kadınların sefaletini anlatmaktadır. Özgür seksin veya cinsel özgürlüğün kerametini değil. And that's what you see so clearly in me too. They talk about sex all the time, but it's not really about sex. For them, sex is only viewed through the prism of power. It's an instrument of power. And power at its worst. Why? Because even if they mostly have the right to complain against male domination, exploitation, their complaint, it's so clear, is not aimed at really helping people. Their complaint is about selling, using your victimhood as a resource of your own power. They want power. It is this movement, though, that is inspiring an unprecedented wave of women to run for office. Many saying they have been harassed and abused, including a woman who accused President Trump of sexual assault. There is a bit of a witch hunt happening. A tendency to vilify all men. We take giving women a license to destroy men. Gerçek şu ki kadınlar ve erkekler cinsel konularda bir ve eşit değildir. Kadınları binlerce yıllık evrimsel sürece dayanan bağ ve ilişki kurma eğilimlerinden koparıp hayal kırıklığından ibaret olan şartsız seksi teşvik eden liberal feministler yalnızca kadınları yozlaşmış bir hayata mahkum etmiyor. Ama aynı zamanda meseleyi cinsel özgürlük mefhumunda düğümleyip başka bir yanılgıyı da gizliyorlar. Liberal feministlere göre cinsel anlamda eşit olan kadın ve erkek birbirini eşit oranda nesneleştirip tüketiyor. Ve bu ticarette kadınlar kazanıyorsa ne ala. Ama halbuki kadın ve erkeğin farklı şekilde uyarıldığı çok açık. Kadınlara kıyasla erkekler görsel yoldan daha kolay uyarılır. Hey, they're running. Ve yine evrimsel sebeplerle erkekler doğurganlığının zirvesinde olan kadınlarla çok daha fazla ilgilidir. All the time running. Run. Run. Run, Yasmin, run like the wind. Ve bu erkekler bu ilgilerine, görsel ve cinsel yoldan erişme fırsatına kadınlardan çok daha fazla isteklidir. Erkeklerin bu ilgisinden haberdar olan kadınlar vücudunu kullanarak geçici bir iktidar elde eder. Liberal feministler ise durumu kadının öz gücünü arttırması olarak tarif eder. Nitekim WAP şarkısındaki şu söz, liberal görüşün savunduğu fikrin en yalın halidir. Medyanın hayatımızda büyük yer kaplamasından sonra daha yaygın hale gelen bu ticareti Patreon ve OnlyFans adlı siteler üzerinden gözlemlemek mümkündür. 18'ini doldurmamış genç kızların davetkar pozlar verdiği fotoğraflarını Instagram üzerinden paylaşması ve 18'ini doldurunca fotoğraf ve videoları yalnızca ücretini ödeyen erkeklere göstermesi son zamanlarda popüler olan akımlardan bir tanesidir. Bu akım bize bir şeyi altını çizerek gösterir. Kadınlar ve erkekler cinsellik konusunda asla eşit değildir. Örneğin ergin bir kadının pornografik içeriklerini yalnızca ücretini ödeyen müşterilere açtığı platformun benzerini bir erkek için düşünemeyiz. Nitekim kadınların ergin olmuş bir erkeği görmek için bu çapta bir ücreti ödeyecek kadar açgözlü ve gözü dönmüş olduğu asla düşünülemez. Tam da bu yüzden Patreon ve OnlyFans türü sitelerdeki yozlaşmış ticarette nesneleşen ve tüketilen tek taraf kadınlardır. Kadınların eşitlik ve özgürlüğünü sağlamak için yola çıkan cinsel devrimin kadınlara para ve güç karşılığında bedenlerinden istifade etmelerini telkin etmekten başka bir etkisi olmamıştır. Ancak liberal feministlerin göz ardı ettiği gerçek bu para ve gücün çok kısa süreli olacağıdır. Sweetie,
Have a little more damson plum preserve. Karşılıklı saygı ve sevgiye dayanan bir ilişki pekala mümkündür. Ve bu ilişkide aşk ve tutku da bulunabilir. Bu türden bir ilişki kurmak yerine karşılıklı sömürüye dayalı olan al-ver ilişkisini öneren liberal feministler, karşılıklı sömürü mücadelesinin çiftlerden birinin kozunu yitirince biteceğini görmek istemezler. Bu ilişkide ilk kimin kozunu yitireceği de çok açıktır. Yılların geçmesiyle güzelliği solan kadın, önceden kendisine tapan erkeğin daha genç bir kadına gittiğini fark etmeden bakmak zorunda olduğu çocukları ya da ilerleyen yaşıyla bir başına kalacaktır. Ve burada liberal feministlerin savunduğu karşılıklı nesneleştirme, şartsız seks ve cinsel özgürlüğün kadınlara sağladığı hiçbir yarar olmadığı anlaşılacaktır. Hey team, why don't you get cracking on a thorough fall house cleaning campaign around here? Get the floors waxed, get the windows washed, get this place looking as if civilized people are in residence, Gee, that's a little light, isn't it? Sorry, I hurried it. Sweetie, have a little more damson plum preserve. Nitekim liberal feminizm, kadın mücadelesine her konuda güç veren büyük bir hareket değil, sinsice yapılan bir ihanettir. Opened the first seal, I saw the first hole. The horseman held